Karides Doktoru kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda bir kutu açılışı yapacağız. Bu kutuda sürpriz karidesler var. Bakalım hangi türler var. Hazırsanız başlayalım. Bu karidesleri petpazarım.com'dan aldık arkadaşlar. Boğaç Yavuz'dan aldık. Pek çoğunuz tanırsınız. İstanbul Kadıköy'de bir pet shop var kendisinin. Karides türleri ve pek çok karides ürününü bulabileceğiniz güzel bir pet shop. Onu da ziyaret edeceğiz. Bir gün onunla da bir video çekeceğiz. Yolumuz düştüğü zaman. Arkadaşlar bu kutunun içinde çok özel karidesler var. Aslında az sayıda karides var ama kocaman bir kutu geldi. Çok da güzel paketlenmiş. Bakın bu videoda karides paketlemesi ve kargosu nasıl yapılır biraz buna dair de fikirlerimiz oluşsun. Bununla ilgili de ileride bir video çekeceğiz. Ama bakın bu da çok güzel bir paketleme örneği. En üstte strafor kutunun en üstünde havalı naylona sarılı. Straforu açtık arkadaşlar. Bakın içinde hareket alanı kalmasın, sallanmasın kutular diye köpük parçaları yerleştirilmiş. Onun altında tekrar köpük parçaları var ve içinde yine bir sürü köpük parçacığı var. Çok güzel bir kutulama örneği. Ya aslında az sayıda karides var ama dev gibi bir kutu geldi. Ben de merak ediyorum açıkçası. Bakın arkadaşlar burada buz aküleri var. Yaz aylarında sıcaklıktan etkilenmemesi için karideslerimiz buz aküleri soğukluğu muhafaza edebilmek için. Köpük kutumuzun içinde iki tane daha küçük köpük kutu var. Etrafı hareket etmesin diye köpüklerle kaplı ve onların etrafında da buz aküleri yerleştirilmiş. Artık bu profesyonel ötesi bir paketleme olmuş. İçindeki canlılar biraz değerli canlılar arkadaşlar. Bu nedenle bu kadar güzel paketlenmiş. Bu açımıza bir kez daha teşekkür ederiz. Şimdi şu küçük kutuları açmaya başlayalım. Bakın buraları hızlı geçiyorum. Evet. Strafor kutumuzu açtık. Onun içinde de yine havalı naylonlarla sarılı bir poşetimiz var. O da kat kat sarılmış. Bakın şimdi onu da bir açalım. Açmakla bitmiyor. Buradan Boğaç Yavuz'a selam edelim. Bu güzel paketlemesi için tekrardan teşekkür ediyoruz kendisine. Evet. Şöyle açtık ve evet. İlk poşetimizi açtık arkadaşlar. Bakın karideslerimiz burada. Bakın bu birinci poşetimiz arkadaşlar. Burada bir tane canlı görünüyor. Şimdi bunu koyalım ve diğer kutumuzu açalım. Tekrar ek yerinden falçatayla kesiyorum ve buralarda hızlıca geçiyorum. Burada da yine bu sefer iki tane poşet var. Bakın bir tanesi bu arkadaşlar. Şu an karidesler görünmüyor. Birazdan size onların görüntülerini ayrıca göstereceğim. Diğer üçüncü poşetimiz de bu arkadaşlar. Evet, üçüncü poşetimiz de bu şekilde. Şimdi karideslerimizi akvaryumlarımıza koyalım. Evet arkadaşlar, canlıları tankıma yerleştirdim. Bu aradaki adaptasyon sürecini, alıştırma sürecini geçtim arkadaşlar. Bununla ilgili bir video daha önce çekmiştim. Sağ üst köşede çıkan linkten o videoyu izleyebilirsiniz. Tekrar aynı şeyleri anlatmamak için bir önce canlıları göstermek için o kısımları geçtim. Şimdi size bu 7 tane karidesi bir tanıtayım. Arkadaşlar bu 7 karidesten bir tanesi bu, bakın Galaxy Fishbone. Bunun ne özelliği var? Benim zaten bir Galaxy Fishbone kolinim var biliyorsunuz. Ama bu karidesin ve şimdi size göstereceğim 2 karidesin daha toplam 3 tane karidesimizin annesi ve babası boğa arkadaşlar. Yani bunlar bir boğa yavrusu. Boğa karideslerden çıkma Galaxy Fishbone karidesler. Bunlarda bir miktar boğa verme potansiyeli var. Bu nedenle bu 3 karidesi aldım ve tankıma dahil ettim. Bunlara yeni bir tank kurdum. Bu karideslerin devamını bu tankta izleyeceğiz arkadaşlar. Diğer 2 karidesi de şöyle öne getireyim. Bakın bu ikinci boğa yavrusu karidesimiz. Şöyle göstereyim size. Bu ikinci karidesin
sırt çizgisi kalın arkadaşlar. Bunda boğaya yatkınlık, benzerlik daha fazla. Mesela az önceki Galaxy Fishbone formlu karidesimize göre. Bakın bu da bir boğa yavrusu. Annesi babası boğa bu karidesimizin. Zaten sırt çizgisi kalın. Bu karidesin potansiyeli var. Belki büyüyünce direkt bir boğaya bile dönüşebilir arkadaşlar. Çünkü şimdi bu açıdan da görüyorsunuz sırt çizgisi oldukça kalın. Güzel bir yavru diye söyleyebilirim bunu. Şu şekilde size daha iyi göstermeye çalışacağım şimdi ama tabii stresli bu karidesler daha yenice tankıma koydum arkadaşlar. Bir gündür kargodalardı, yoldalardı. O nedenle biraz stresli olduklarını da unutmamak lazım. Renkleri oturduğunda formlarında bir miktar değişmeler görünebilir. Şimdi 3. yavruyu da alayım. 3. karidesimizi de alalım. Bakın bu da 3. karides arkadaşlar. Bu arada 2 numara diye söylediğim şu an öne geldi. Bakın. Kepçenin içindeki de 3 numaralı karides. Bu 3 karidesin de annesi de babası da boğa arkadaşlar. Ve bunların yavrularından boğa karides alacağımıza inanıyorum. Bakın şu 2 numara. Bu karideste zaten direkt bir boğa potansiyeli var. Şimdi size asıl en bomba karidesimi göstereceğim arkadaşlar. Bu kargoda bana gelen 4. karides ise bakın bir Galaxy Boğa arkadaşlar. Bakın şu an bize çok güzel poz verdi. Bu Galaxy Boğa'mız erkek. Bu boğa yavrularının içinden dişi çıkarsa ki çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Bunlarla eşleştirip boğa karides elde etmeye çalışacağız. Bakın bu bir Galaxy Boğa. Asıl heyecanımın sebebi olan karides bu arkadaşlar. Çünkü daha önce hiç Galaxy Boğa karidesim olmamıştı. Ve bu ülkemizde bile sadece 1-2 kişide bulunan bir karides. Oldukça değerli, oldukça nadir bir karides türü. Bakın şurada bize tekrar poz verdi. Sırt çizgisinin kalınlığını görüyorsunuz. Bu bir Galaxy Boğa. Artık bir tane Galaxy Boğa'mız var siyah. Bakın şu boğa yavrusu. Bence diğer yavrulara göre potansiyeli daha yüksek olan yavru. Bu da bir orijinal Galaxy Boğa. Şöyle farklı bir açıdan göstermeye çalışayım sizlere. Şimdi o da kepçemizin içine girdi. Daha bu ilk gün arkadaşlar. Bu karideslerin 2. 3. günde fotoğraflarını çekeceğim. Onları da videonun sonuna ekleyeceğim. Formlarında değişmeler olabilir. Büyüdükçe boğa karideslerin özelliği o arkadaşlar. Büyüdükçe formları değişebiliyor. Hatta yavruyken çok iyi belli olmuyorlar bile ama tabii bu karidesimizin mesela boğa formu artık oluşmuş. Bu bir siyah Galaxy Boğa karides. Bakın arkadaşlar bu açıdan daha da güzel belli oldu. Evet. Şöyle kısaca tekrar göstereyim. Bu karides, kepçenin içindeki karides ve şu kepçenin arkasındaki 3 karides boğa yavrusu. Bu karides ise bir Galaxy Boğa. Boğamız erkek arkadaşlar. O nedenle elimizdeki dişilerden, Galaxy Fishbone kolonimdeki dişilerden buraya koyacağım. Ne kadar çok dişiyi döllerse o kadar boğa elde etme ihtimalimiz yüksek olacak. Boğaların hiçbir zaman %100 boğa atmadığını biliyoruz arkadaşlar. O nedenle ne kadar çok eşleştirme yaparsam o kadar çok sayıda boğa elde etme şansım olacağını düşünüyorum. Bakın şu anda kendini çok güzel belli etti karidesimiz. Bu bir Galaxy Boğa. Evet. Kutulardan çıkan 4 tane karidesimi gösterdim. Şimdi size diğer 3 tanesini göstereceğim. Arkadaşlar bakın bu 3 karideste son poşetimizden çıkan 3 tanesi. Kırmızı Galaxy Fishbone kolonime ekstra kan olsun diye ve buradaki seviyeyi yükseltmesi açısından 3 tane de kırmızı Galaxy Fishbone aldım arkadaşlar. Bakın benim zaten kendi kolonim var biliyorsunuz, vloglardan takip eden arkadaşlar bilir. Bunları ekstra kan olarak ve kolonideki
seviyeyi yükseltmesi açısından aldığım 3 tane canlı. Bir tanesi Galaxy Pinto formunda. Diğer ikisi Galaxy Fishbone formunda ama hepsi de yüksek grade'li canlılar. Spotları çok düzgün. Çok ileri düzeyde. Bakın en önde bir karides var arkadaşlar. Bu arada benim kendi kolonimin canlıları da sürekli ekrana girmeye çalışıyorlar. Bir tanesi bakın bu arada kaçtı. Şu kepçenin içinde kalanlardan bakın önde olan karideste arkadaşlar boğa geni olduğunu düşünüyorum. Sırt şeridi oldukça kalın. Boğalar biliyorsunuz büyüdükçe kendini belli ediyor. Şimdi bu boyutta bile bu kadar sırt şeridi olması gerçekten iyi bence. Artık bu karideslere de fazla eziyet etmeyelim. Ve onları da serbest bırakalım. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi size yeni gelen canlılardan fotoğraflar göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.